Herkese merhaba. Bugün Hallstatt'tayız. Burası UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş. Son yıllarda neredeyse Viyana'dan bile daha popülerlik kazanmış. National Geographic'e göre dünyada en çok fotoğrafı çekilen 5 yerden bir tanesi olma özelliğine sahip Hallstatt köyü. Bizim evimize de oldukça yakın olan bu yere gelmek için böyle karlı bir günü seçtik. Koronayı ilk defa şansa çevirelim dedik. Özellikle bugünü tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi bu dönemde şu anda koronadan dolayı oldukça az turist olması ve arkamda görmüş olduğunuz karlı bir şekilde eşsiz manzara. Buraya gelmek isteyenler için bu videoyu rehber niteliğinde çekmek istedik. O yüzden videoyu kısımlara ayıracağım. Zaman kaybetmemek adına aşağıdaki çubuktan istediğiniz noktaya ilerleyebilirsiniz. Burası size orta çağ hissettirecek. Dünyanın ilk tuz madenlerini bünyesinde bulunduran 1000 kişiden az bir köy olmasına rağmen asıl şaşırtıcı olan ise Asyalıların buranın birebir aynısını Çin'de kopyalamış olması. Çok ilginçtir ki meydanından kilisesine, kafelerdeki menü listesinden logar kapağına kadar tamamıyla kopyalamışlar. Aşağı onun da linklerini bırakacağım. Bence mutlaka bir göz atın. Çok ilginç geldi bana. Dünyada böyle bir şeyin eşi benzeri yok. Bir köyün tamamen olduğu gibi başka bir ülkede kopyalanması çok ilginç bence. Aslında haksız da saymazlar. Asyalıların buraya bu kadar çok ilgi göstermesine şaşırmamak gerekiyor. Bu eşsiz manzara gerçekten insanı büyülüyor. Buraya geldiğinizde yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de bu dağın yamacında kurulmuş köyün bütün sokaklarını gezmek olacaktır. Normalde insanlar burası düz bir hat üzerinde olduğu için direkt düz yoldan gidip en son noktaya kadar ulaşıp fotoğrafını çekip evlerine geri dönüyorlar. Fakat siz bunu kesinlikle yapmayın. Bütün sokakları tamamını tek tek gezin. Tavsiyemdir. Öncelikle ulaşım yollarına bahsetmek istiyorum. 3 çeşit ulaşım yolu var. Bir tanesi otobüs. Otobüsle buraya Salzburg üzerinden gelebilirsiniz. Ben zaten aşağı linki bırakacağım. Bakabilirsiniz aşağıdan. Yaklaşık 2 saat kadar sürüyor. Birkaç aktarma yapıp buraya kadar ulaşabilirsiniz otobüsle. Tabi seyrek otobüs saatleri. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında trenle gelebilirsiniz. Viyana'dan veya Salzburg'dan fark etmez veya Almanya'dan hiç fark etmez. Trenle buraya kadar ulaşabilirsiniz. Fakat Hallstatt'ın tren istasyonu gölün karşısında yer alıyor. Gölün karşısında duran istasyondan vapurla buraya kadar gelmeniz gerekecek. Tam şu görmüş olduğunuz noktaya kadar. Benim önerdiğim yol ise 3. yol. Arabayla gelmek. Mutlaka bir araba kiralayın. Ve yol üzerindeki güzellikleri görerek buraya kadar gelin. Çünkü yol üstündeki köylerin de buradan aşağı kalır yanı yok. Hepsi oldukça güzeller. Ben buraya ilk geldiğim zaman da araba kiralayıp gelmiştim. Çünkü zaman kısıtlamanız olmuyor. Öbür türlü son treni veya son otobüsü kaçırdığınız zaman buradaki pahalı otellerde kalmak zorunda kalabilirsiniz. Burada yapılacaklar listesinin başında tuz madenleri geliyor. Tuz madenlerine çıkmanın 2 türlü yolu var. Bunlardan bir tanesi merdivenle yürüyerek çıkmak. Yaklaşık 1,5-2 saat civarı sürüyor. Diğeri ise arkamda görmüş olduğunuz raylı sistemi kullanmak. Tercih meselesi tabii. Benim hangisi tercih ettiğimi söylemeye gerek yok herhalde. Madenleri düz olarak gezdirmiyorlar. Ben gelince etkilenmiştim. Çünkü yukarıda çeşitli animasyonlar, çeşitli görsel efektler, ışıklar ve rehber eşliğinde geziyorsunuz. Oldukça beklentiniz üstünde etkileyici bir deneyim olacaktır. Ve buradaki tuz madeninin en önemli özelliği ise dünyanın ilk tuz madeni olması. Yukarı çıkış ise
tahmin edebileceğiniz gibi uygun fiyatlı değil, 30 euro. Fakat bunun içerisinde gezi, rehber, en önemlisi ise dünya kültür mirasına yukarıdan bakacağınız bir nokta bulunuyor. Fakat biz maalesef bugün çıkamayacağız. Size o görüntüyü karlı bir şekilde yukarıdan gösteremeyeceğiz. Çünkü Aralık-Nisan ayları arasında kapalı. Eğer yukarıyı değerlendirmek istiyorsanız bu aylarda gelmenizi kesinlikle önermiyorum. Nisan ayından sonra Aralık'a kadarki olan dönemde gelebilirsiniz. Şu anda Hallstatt Meydanı'ndayız. Burada normalde şu anda kapalı olan Babaoğlu Kutsal Ruh'u simgeleyen burada bir sütun bulunmakta. O fotoğraflarda bulunan kilise tam olarak şu anda karşımda bulunuyor. Ayrıca etraf tamamen kafelerle çevrilmiş durumda. Aynı zamanda bu meydandaki kafeteryalarda oturup kahvenizi veya Hallstatt'ın kendi ismini verdiği birasını içip Hallstatt'ın simgesi haline gelmiş bu kiliseye bakabilirsiniz. Buradan sonra gitmeniz gereken yer Beinhaus. Arkamda görmüş olduğunuz yer Beinhaus. Şu an kapalı korona dolayısıyla. Giremedik içeri. Daha önce girmiştik. Ben ondan fotoğraflar koyacağım şimdi. Zamanında burada mezarlık yer kalmadığı için onlar da kafataslarını çıkartıp buraya yerleştirmişler. Yaklaşık 1200 kişinin kafatası ve kemikleri var. Yukarıları kafatasların üzerinden motifler çizmişler. Bu motifler çalıştığı meslek gruplarına göre veya işte değişik şekillerde ölüm yılları kafatasların üzerine çizilmiş. Aşağı tarafta da tamamen kemikleri yığılmışlar. Dünyanın çok az yerinde görebileceğiniz çok farklı bir yer. Burayı görmeyi kesinlikle atlamayın. Ücreti de yaklaşık 1,5 euro civarıydı. İsmini Hallstatt'ta alan bu göl, etrafında çevrilen dağlardan dolayı oldukça karanlık görünüyor. Fakat bu sizi yanıltmasın, temiz ve yüzülebiliyor. Eğer yazın gelirseniz burada yüzen insanları mutlaka göreceksinizdir. Buraya geldiğinizde bence tekne de kiralayın. En azından Hallstatt'a dışarıdan bakış açısında kaçırmamış olursunuz. Göl tarafından Hallstatt'ı izlemekte ayrı bir keyif. Tekne ücretleri de yaklaşık 15-20 euro civarında saatlik. Buraya geldiğiniz zaman o karşılaşacağınız bütün bu ilginçliklerin yanında dönerci var burada. Çok garip bence. Hem de o kilisenin yanında bulunmakta. Aç kalmazsınız. Sıkıntı yok yani. Her yerdeyiz. Biz kahve falan içip biraz dolaşana kadar akşam oldu maalesef. Ama en azından bu manzarayla kapatalım dedik. Eğer buraya kadar izleyip de beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Umarım bir gün Hallstatt'ta görüşebiliriz. Hoşça kalın.